Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda her yerde karşıma çıkan melek kanadı kurabiyesi tarifini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kurabiye oluyor. Böyle çıtır çıtır bir kurabiye. Dikkat edin, kıyır kıyır demiyorum, çıtır çıtır bir kurabiye. Bunun da daha önce hiçbir yerde söylenmeyen önemli bir püf noktası var. O yüzden videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma ilk etapta 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 200 gram tereyağını bu şekilde una batırıyorum ve her tarafını buladıktan sonra güzelce rendeliyorum. Burada tereyağımızın buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tereyağımı rendeledim. Daha sonra unu bütün tereyağına bu şekilde yediriyorum. Özellikle hamur yoğurur gibi elimizde sıkarak değil de böyle ufalayarak kum gibi olmasını sağlıyoruz. Evet, diğer taraftan da 3 adet yumurtamın beyazını ayırdım. Bu aşamada sarıların içine 200 gram ekşi krema ilave ediyorum. Orijinaldeki tarif bu olduğu için ben de bunu kullandım arkadaşlar. Ama ille de olmaz derseniz eğer yarım çay bardağı süzme yoğurt ve yarım çay bardağı krema kullanabilirsiniz. Bu aşamada kurabiyenin lezzeti dengeli olsun istediğim için 1 yemek kaşığından az da şeker koydum. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Evet, eklediğim bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum ve hazırladığım hamura döküyorum. Bu aşamada çok fazla yoğurmadan geri kalan ununu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Bu tarifte toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Bu tarifi ilk defa yaptığım için gördüğünüz gibi hamurumu ara ara kontrol ederek ilerliyorum. Siz de aynısını yapın lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu yaptım. Kıvamının baklava hamuru gibi bu şekilde hafif ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi hamurumu tekrar kaba alıyorum ve üzerine örtüp yaklaşık bir 15 dakika bekletiyorum. Evet, 15 dakikanın sonunda hamurum gayet güzel dinlendi. Daha böyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu aşamadan sonra böyle silindir şeklinde rulo yapıyorum ve hamur kesme aletiyle uzunlamasını ortadan 2'ye bölüyorum. Daha sonra kestiğim tarafı ara ara unlayarak böyle birer parmak kalınlığında küçük küçük parçalar koparıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu küçük parçalara ayırdım. Şimdi her parçaları da ondan ona ekleyerek eşit miktarda bezeler oluşturuyorum. Boylarının ceviz büyüklüğünde olması yeterli oluyor. Evet, minik bezelerimi yaptım. Şimdi tepsiye alıyorum ve üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlenirken biz şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Daha önceden ayırdığımız yumurta akını. Ben burada 1 su bardağı şeker ekledim maalesef. Bu aşamada tarife uymak istedim. Ama inanın 1 su bardağı şeker çok fazla geldi. Yarım su bardağı kesinlikle yeterli olacaktır. Evet, yumurta akımı karıştırırken 3 tane püf noktasından bahsetmek istiyorum. Çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi şekerimi de böyle azar azar ekleyerek diğer taraftan da yumurtamı karıştırmaya devam ediyorum. İkinci püf noktası da yumurtanın sarısıyla beyazını ayırırken mutlaka kesinlikle sarının beyaza karışmamasına dikkat edin. Yani top şeklinde sarının beyazdan ayrılmasını sağlayın lütfen. Evet, son olarak da 3. püf noktası, karıştırdığımız kaba kesinlikle küçücük bir damla bile su damlamaması gerekiyor. Yoksa iç harcımız istediğimiz hacimde olmuyor maalesef.
Bu arada yumurta beyazına kokmaması için 2 tatlı kaşığı da limon suyu ekledim. Evet, gördüğünüz gibi yumurta akımı şekerle beraber çırptım. Bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Bir de kıvamına bakar mısınız? Böyle uzayan bir kıvam, yani böyle marshmallow görüntüsünde olması gerekiyor. Evet, iç harcımızı hazırladıktan sonra şimdi hamurlarımızı açmaya geçiyoruz. Evet, bu kurabiyenin çıtır çıtır olması için önemli bir püf noktası da hamurlarımı böyle 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı un karışımına 6'şar ekliyorum ve böyle sallayarak bütün her tarafını unla buladıktan sonra tek tek açıp kurabiyelerimi yapmaya başlıyorum. Evet, merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu kurabiyenin en önemli püf noktası da hamurun çok ince olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi açtıkça açmaya devam ediyorum. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Zaten gördüğünüz gibi iç harcını tam ortasına yerleştiriyorum. Üzerinde bu şekilde kapattıktan sonra çok hafif uçlarına bastırıyorum. Çok bastırmıyorum ki biraz açılsın ve beyazları hafif dışarı çıksın. O görüntüyü seviyorum. Daha sonra rulet yardımıyla böyle uzun yarım ay şeklinde kesiyorum. Ve kürdanla yumurta akımızın tam ortasına batırıp böyle melek kanadı görüntüsü aldı gördüğünüz gibi. Daha sonra iki uçlarından hafif birleştiriyorum ve tepsime yerleştiriyorum. İzlediğim videolarda gördüm ki açarken hep fırın kağıdı kullanmışlar. Bence hiç gerek yok. Gayet de güzel. Tabana yapışmıyor asla. Siz de görüyorsunuz. Bu kurabiyenin hamurunu özellikle çok beğendim. Yani bu şekildense bence hamurunu başka bir şekilde değerlendirilerek yapılabilir. Çok lezzetli bir kurabiye ortaya çıkacaktır ki deneyeceğim bunu kesinlikle. Ama yani bunu bildiğiniz pastanelerde satılan bezeyi kurabiye hamuruna sarmışlar, öyle düşünün. Eğer beze seviyorsanız bu kurabiyeyi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ama beze sevmeyenlerdenseniz çok da gerekli bir kurabiye değil, emin olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerimi yaptım. Böyle tepsiye aralıklı olarak döşedim. Bu çok önemli. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. 180 derecelik fırına gönderiyorum ve hafif üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok fazla bekletmiyoruz. Üzerinin hafif böyle kızarması gerekiyor. Tam bu aşamada kurabiyelerimi fırından çıkardım. Dilerseniz üzerine hemen pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben böyle servis yaptıktan sonra serptim. Hamur bayağı bir bereketli hamur. O yüzden de hani denemek için yapayım derseniz eğer malzemeleri yarıya indirerek yapabilirsiniz. Bu kurabiyeler diğerlerinden biraz farklı çünkü çok fazla açılmadı. Nedenini de söyleyeceğim. İlk yaptığım açılan da uçlarını bastırmıştım. Bunlar da bastırmadan direkt koydum. Gördüğünüz gibi demek ki yumurta akı hava almadığı zaman daha güzel kabarıyor. Evet arkadaşlar, kurabiyemiz gördüğünüz gibi bitti. Bu şekilde oluyor. Hem görüntüsü hem de şimdi size çıtırlığını dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi melek kanadı kurabiyelerim fırından çıktı. Bakın, görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel ve bulut kadar çok hafif bir kurabiye. Hemen şimdi sizin için lezzetine bakacağım. Daha hiç tadına bakmadım. Hemen tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya size şöyle söyleyeyim. En fazla bir tane yiyebilirsiniz. Bir taneden fazla kesinlikle yiyemezsiniz. Zaten biliyorsunuz içindeki yumurta akı beze hamuru oluyor. Beze de bayağı bir tatlı olur. Yani tahmin ettiğim gibi bu benim damak tadıma uymuyor. Çünkü ben bezeyi de zaten sevmiyordum. O yüzden benlik değil. Ama gördüğünüz gibi eğer merak ediyorsanız, yapmak isterseniz bu tarifle yapın mutlaka. Bakın, çıtır çıtır incecik hamur katmanı.
Hamuru çok güzelmiş. Kıyır ve çıtır çıtır ama dediğim gibi yani bir taneden fazla yedirtmiyor maalesef. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.